Herkese merhaba. Günümüzde 5,5 milyon nüfusa ulaşan ve kocaman bir şehir haline gelen Ankara, Türkiye'nin en büyük ikinci şehridir. Aynı zamanda 13 Ekim 1923 tarihinden beri Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir. Ankara'nın tarihi geçmişi çok eski zamanlara dayanır. Şehrin bugünkü adına ilişkin ilk belgeler Roma dönemine ait sikkelerin üzerinde bulunmaktadır. Bu videoda Ankara'nın 34 önemli tarihi yapı, anıt, müze, cami ve simgesini sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Ankara dendiği zaman insanların aklına gelen ilk yer Anıtkabir'dir. Anıtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıttepe'de yer alan anıt mezarıdır. Ankara Kalesi, binlerce yıldır varlığını sürdüren bir kaledir. Bu kalenin tarihi geçmişi M.Ö. 2. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Ankara Kalesi, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı zamanında defalarca onarılmıştır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, içinde bulundurduğu binlerce yıllık tarihi eserlerle hem Türkiye'nin hem de dünyanın en önemli müzelerinden biridir. Ankara'nın önemli değerlerinden olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 2011 yılında Avrupa Yılın Müzesi ödülünü almıştır. Arslanhane Camii, Ankara'da Selçuklular zamanından kalan tarihi bir camidir. Azize Teraza Katolik Kilisesi, 1915 yılında Osmanlı zamanında Aziz Kelemen Fransız Koleji olarak inşa edilmiştir. Sonradan burası kiliseye dönüştürülmüştür. Ankara Sinagogu, Ankara'daki tek sinagogdur. Eski Yahudi mahallesinde bulunan sinagog, 750 yıldır aktif olarak kullanılmaktadır. Ankara'nın tarihi camilerinden olan Ahyelvan Camii dikdörtgen yapılıdır. 1331 yılında Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Ankara'nın tarihi camilerinden olan Cenab-ı Ahmet Paşa Camii, Osmanlı'nın ünlü mimarlarından Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Mimar Sinan'ın Ankara'da yaptığı tek eserdir. Çengelhan, Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1522 yılında yapılmıştır. Ankara'nın ticari simgelerindendir. 2005 yılından beri Rahmi Koç Müzesi olarak ziyaretçilere açıktır. Cermodern, eski cer atölyelerinin restorasyonu sonucunda hayata geçirilmiş olan Ankara'nın sanatsal ve kültürel vitrinidir. Çukurhan, Osmanlı İmparatorluğu zamanında yapılmıştır. Konaklama ve ticari işleviyle tipik bir han örneğidir. Günümüzde Divan Butik Otel olarak işletilmektedir. Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Atatürk'ün direktifiyle Mimar Arif Hikmet Koyunluoğlu tarafından 1927 yılında inşa edilmiştir. Direksiyon binası, Bağdat Demiryolu inşası sırasında 1892 yılında yapılmıştır. Bu bina Atatürk'ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelişinden sonra Başkomutanlık Karargah binası olarak kullanılmıştır. Ayrıca Atatürk Evi olarak da bilinmektedir. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, 2015 yılında Kale Meydanı'nda açılan modern bir müzedir. Ankara'nın kültür ve sanat hayatına kazandırılmış önemli bir merkezdir. Etnografya Müzesi, Türk sanatının Selçuklu devrinden zamanımıza kadar devam eden örneklerinin sergilendiği müzedir. Ankara'nın önemli müzeleri arasında yer alır. Gençlik Parkı, 1943 yılında inşa edilen büyük ve güzel bir parktır. Ankara'nın simgeleri arasında yer alır. Güven Anıtı, Kızılay'da Güven Park'ta bulunmaktadır. Bu anıt, Türk ulusunun polis ve jandarmaya armağanı olarak 1935 yılında yapılmıştır. Hacı Bayram Camii, adını bahçesindeki Hacı Bayram Türbesi'nden alır. Mihrap duvarına bitişik olan türbe 1429 yılında yaptırılmıştır. Bitişiğinde Ağustos Tapınağı vardır. Hacı Bayram Camii Ankara'nın önemli tarihi camilerindendir. Hitit Güneş Kursu heykeli Sığıye'de yer alır. Ankara'nın sembol heykellerinden birisidir. 1. Meclis, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerinin atıldığı binadır. Pek çok milli karara sahne olan tarihi yapı günümüzde müzedir. 2. Meclis ve Cumhuriyet Müzesi, 1923 yılında Mimar Vedat Tek tarafından inşa edilmiştir. Meclis binası olarak kullanılmıştır.
Ankara'nın en eski yapılarından olan Julian Sütunu, 362 yılında Roma İmparatoru Julian'ın Ankara'ya ziyareti onuruna dikilmiştir. 15 metre yüksekliğindedir ve kendine has bir mimari yapısı vardır. Karacabey Hamamı, 2. Murat zamanında 1440 tarihinde yapılmıştır. Ankara'nın en eski tarihi yapılarından birisidir. Mehmet Akif Ersoy Müzeevi, Mehmet Akif'in Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'da ikamet ettiği ve İstiklal Marşı'nı yazdığı evdir. Pilavoğlu Han, 16. veya 17. yüzyılda yapılmıştır. Ankara'nın 2 kapılı tek hanıdır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında cezaevi olarak kullanılmıştır. Pirinçhan, Ankara'nın ilk ahşap hanı olma özelliğine sahiptir. PTT Pul Müzesi, geçmişten günümüze iletişimimizi sağlayan en önemli yardımcı aracın zaman içindeki yolculuğunu bizlere sergiler. Roma Hamamı, Ankara'nın en eski yapıları arasında yer alır. Firik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminde burada yaşanmıştır. Safranhan, 1511 yılında yapılmıştır. Atpazarı semtinde yer alır, Ankara'nın tarihi hanlarındandır. Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, 105 ülkeden 600'den fazla satranç takımının sergilendiği müzedir. Eski Ankara Evi mimarisinde 2015 yılında ziyaretçilere açılmıştır. Şengül Hamamı, Ankara'nın tarihi hamamlarındandır. 15. yüzyıldan beri aktif olarak kullanılmaktadır. Sultan Alaaddin Camii, 1211-1236 yılları arasında yapılmıştır. Ankara'nın ilk camisi olma özelliğine sahiptir. Ulucanlar Cezaevi Müzesi, 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hapishanesi olarak inşa edilmiştir. Burası 2011 yılından beri müze olarak ziyaretçilere açıktır. Zafer Anıtı, Ulus Meydanı'nda yer alır. Kurtuluş Savaşı kahramanlarının anısına 1927 yılında yapılmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.